Efendim merhaba, Bambaşka Sohbetler'de NTV ekranlarında hayatın içinde her ne oluyorsa olsun hepsini olduğu gibi kabul ettiğimiz, 35 dakika boyunca güzelliklere doymayı denediğimiz, o dakikalara sığdırdığımız yani güzellikleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bir müzik alanında çok kıymetli bir ismi ağırlıyorum. Bir de tabii ki yemek. Dolayısıyla biz bugün bence hayatın en önemli, bizi mutlu eden iki tane başlığı üzerine konuşuyor olacağız. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Çok sevdiğim bir isim Edgar Allan Poe diyor ki gerçek kesinlik ister, tutku ise sadelik. Efendim şef Bahtiyar Büyükduman ve müzisyen Tuana benimle. Koşun gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İyiyiz, dingin ve nasılsınız? sakin şefim? Merhaba. Nasılsın Allah'ın İyiyim, güzeli? Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Vallahi ikinizi de ağırladığım için çok mutluyum. Hoş geldiniz, sefalar Bize getirdiniz. geldiğiniz için çok Hoş mutluyuz bulduk. efendim. Evet. Şimdi önce Tuana'ya teşekkür edeceğim. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Anlatır mısın bunun ne olduğunu? Elimin en güzel köşesinde. Şimdi saçımı mı taksam falan. Bak böyle düşüncelerim var şu anda. Şöyle Çok mi? yakıştı bu arada Şöyle böyle mi bir. dursa falan. Bu benim yeni ipimde çiçekler temalı bir EP'di. Bir EP ne klibimde aşkım? kullandım. EP ne? Ben Küçük 77'liyim. Küçük albüm 4 şarkıdan oluşan. Aslında hani albüm biraz daha hani Tamam. 8 şarkıdan itibaren 7 şarkıdan itibaren albümleriz. Tamam. Bu 4 şarkılık kendi içinde bir konsepti olan ama single de olmayan bir hikaye anlatan bir küçük albüm diyebiliriz. Yani Anladım. EP dediğimiz 4 şey. şarkılı bir albüm. Evet. Bir hikayesi var. 4 şarkının ne hikayesi var? Bu arada Bugül'de o çocuk isimli bir şarkının klibinde kullandığım bir gül. Çok tatlı. Çok Nurhan güzel. ablamız yapıyor bunları. O kadar yetenekli ki. Nurhan Ben de ona Hanımcığım. hediye etmek istedim Bu size. Nurhan. kumaştan mı yapıyor bunu? Evet. Ya da İnanılmaz. değişik bir kağıt bu. Bu kağıdı galiba biliyorum. Çocuklarla biz bir şeyler yapıyorduk anaokulundayken onlar. Evet, değişik. Bu değişik bir şey. Kumaş gibi Tekniğini de. inanın bilmiyorum ama Helal gerçekten olsun. çok başarılı. El emeği, göz nuru şeylere bayılıyorum. Bütün yayını böyle sürdürebilirim. Şöyle sürdürebilirim. Çiçek dedin mi bende de duruyor. Akan sular duruyor. Tuğan'cığım şimdi tabii sen bana böyle bir hediyeyle başladığın için ben de sana bir hediyeyle devam edeceğim. Benim Harika. elimde sana ait bir şey var. Aa, Evet, bana ulaştı birkaç zaman önce. Çok romantik bir şey. Aşk dedin mi, romantizm dedin mi bende akan sular duruyor. Lütfen. Bilmiyorum hatırlayacak mısın bu fotoğrafı? evet hatırladım tabii ki. Burak getirdi galiba Evet, değil mi? Burak Çok getirmişti güzel. yayına. Nişanlın mı diyeyim, doğrusu bu mu? Şimdi Evet. Burak askere giderken tabii ki orada akıllı telefon kullanmıyorlar. Dolayısıyla fotoğraflarına bakamıyor. Doğru mu biliyorum hikayeyi? Doğru. Sen de diyorsun ki beni özledikçe bakarsın. Bu fotoğrafı veriyorsun askerliğe giderken tatlı sevdiceğine. Evet doğru. O da nasıl romantik tatlı bir delikanlı ki programa konuk geldiğinde onun için çok önemli olan bu fotoğrafı bize getirmişti. Ben şimdi bugün sahibine teslim edeyim o fotoğrafı. Aa, çok tatlı. Aşkınız Teşekkür daim ederim. olsun. Ay. Ne tatlı. Canımla şöyle. Oh be, Yan yana. canın yanında, hep yanında. Bahtiyar Beyciğim de canını çabuk bulup Bahtiyar olmuş bir isimdir. Değil mi Bahtiyar? Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Şahane bir restoranda executive şefsin. Evet. Yani restoranın bir sahibi var ama daha önce de çalıştığın çok kıymetli bir isim sahibi. Kuzguncuk'ta restoranınız. O kişi, restoranın sahibi seninle daha önce çalışıp tabii ki cevherini hemen fark edip, çünkü sanatla da çok iç içe olan bir isim restoranın sahibi. Sana bir alan açmış anlıyorum, doğru mu? Evet, kesinlikle öyle Hikaye oldu. nasıl başladı? Ben niye bu kadar etkileniyorum bu durumdan? Açıkla hepsini. Hemen açıklayalım. Hikaye dediğiniz gibi daha önce çalıştığımız için böyle bir fikir vardı ortada. Sevgili Ömer Koç. Evet, Ömer Bey'in böyle bir fikri vardı ortada. Beni de vejeteryandım o zaman. Hı hı. Eğilimim olduğu için o vejeteryan vegan dünyaya. Burayı bana bir şef olarak açar mısın? Paskateryan var, vegan var, vejeteryan var. Vejeteryan ne? Vejeteryan hayvan eti yemeyen ama süt ürünleri ve bal tüketen. Biz veganız, bitki temelliyiz. Sadece meyve sebze. Sizde süt ürünü de yok. Süt, tereyağı, hiç peynir böyle şeyler yok. Tereyağı yok. Şık bir akşam yemeği yemeye gitmek istediniz ve siz et yemiyorsunuz, süt ürünleri tüketmiyorsunuz, bitki köklü yemekler yemek istiyorsunuz ama şık da bir yere gitmek istiyorsunuz. Maalesef İstanbul'da sadece Kuzguncuk'ta var. Evet, yani günlük tüketim için birçok Var. alternatif var ama Evet. böyle beyaz masa örtülü, Şık.
Giyindin İnce, şıkır evet, şıkır. böyle ince müziklerin Sevgilini çaldığı. aldın el ele. Kesinlikle. Mum ışığı. Kesinlikle. Bir de biz buna bir deneyim de ekliyoruz. Ne gibi? Hani sadece gelip şık bir yerde yemek için değil de birazcık daha böyle menülerin hikayeleriyle Şimdi delireceksin bu deneyim hikayelere. ekliyoruz. Menü içerikleri çok enteresan. 7 büyük günah konsept menüsü. Nasıl çıktığını anlatayım, sonra Lütfen. ne olduğunu anlatayım. Biz her mevsim menü değiştiriyoruz. Şimdi bütün gücümüzü doğadan aldığımız için doğa ne verirse onu kullanıyoruz. Genelde de ilk menüye geçtiğimiz gün bir sonraki menünün çalışmaları başlıyor. Tamam. Bunları yaparken çeşitli ilham aldığım kaynaklar oluyor. Genelde kendimi kapatıyorum ofisime. Neleri yapsam diye küçük çeteleler tutuyorum. İki seçenek arasında kaldım bu menü için. Kış menüsünde birazcık daha hava karanlık, insanlar sakin. Benim için içe dönüklük mevsimi, kış Doğru. mevsimi. O yüzden dedim ki birazcık cesur bir şey yapıp insanlara kendini sorgulatmalıyım bu yemek üzerinden. O sırada da önümde bir böyle ilham alabilirim diye biriktirdiğim sanat eserleri, özellikle yağlı boya resimleri veya benzer şeyler vardı. Hieronymus Bosch'un Yedi Büyük Günah ve Son Dört İş, galiba öyleydi ismi. Öyle bir tablosu geldi önüme. Daha sonra oradan yola çıkarak Seven filmi aklıma geldi. Tabii. Dedim ki filmi. ben bunları birleştireyim. Başlangıç içinde dedim ne olsun? Dante'nin İlahi Komedyası olsun. Çünkü orada da bu konular işleniyor. Üç Tabii. farklı eserden ortaya bir menü çıkarttım. İlk tabağı o gün yaptım. Şimdi ilk 3 tabağı söyleyeceğim, sonra Tuana'ya döneceğim. Ben okuyayım, düzelt beni. Hı hı. Tembellik tabağı. Şefin öğrencilik yıllarına atıfta bulunan soğuk pizza. Evet. Ne demek bu? Önce neden atıfta bulunuyor onu Niye, ne iş söyleyeyim. zorun var senin öğrencilik yıllarında? Her öğrenci gibi Tembeldin. tembellik ve maddiyat. Doğru. Bir pizza söylerdim akşamdan, özellikle bu kampanyalı olanlardan. Tabii. 2 tane gelirdi. Birini sabah kahvaltıya bırakırdım. Ay. Sabah yiyeyim de hızlıca çıkayım, okula Doğru. gideyim ya da işe gideyim diye. İlk aklıma gelen ve yaptığım tabak da o oldu. O gün direkt dedim ki ben soğuktan bir pizza yapayım ama hani pişip soğumasın. Soğuk hazırlansın. Birazcık işte farklı teknikler kullanıp şey yapalım diye bir fermente patates hamuru yaptık. Miso domates jel yaptık. Mantarı turşuladık, tütsüledik gibi şeyler koyduk. Bir de üstüne küçük böyle tek dilimlik pizza kutusu yaptık. Ne diyorsun? Bir de marka yarattık. Tembeller için pizza markası. Save it for later Pizzeria. Çok iyiymiş ya. Daha sonrası için sakla. Sonra gittim koşarak ekibe anlattım. Herkes de bunu yaptığı için hemen bu menüye girdi. Sonra Pancar ağırlıklı bir tabak geliyor. Evet. Pancardan bir tabak. pancar ve gül ağırlıklı bir tabak. Ha. Gül de aslında bugün de masada Evet. gördüğümüz gibi çekici ve şehveti de simgeleyebilecek bir şey. Burada da pancar ve gül suyundan bir sos yaptık. Pancarları koji ile fermente ettik. Şimdi koji ne diye sorulacak. Tabii soruldu. Koji uzak doğuda kullanılan bir küf mantarı gibi bir şey. Ama faydalı bir mantar. Onunla fermente ettik. Daha sonra nohuttan miso yaptık. Onları karıştırdık. İçine birazcık kendi yaptığımız hardal, birazcık taze soğan, bir de üstüne köpük yaptık, vanilyalı bir köpük. Böyle tatlı ve akıl çelen bir tabak oldu. Oburluk, ekmek ve patates kızartması gibi temel doyurucuların ön planda olduğu bir sunum. Bana şey gibi geldi bu. Neydi o ekmeğin arasına patates Patso. koyarız? Patso. Patso. Öyle bir şey geldi gözümün önüne. Ya burada asıl fikrim şuydu. Açık büfeye giden obur bir insan düşünün. Of. Elinde geçmiş bir olsun tabak, büfeye. birbiriyle alakası olmayan ürünleri tek tek topladı. Evet. Ve işte Cem Yılmaz'ın dediği gibi öyle bir tabak yaptı. Patso vermeyi çok isterim aslında. Çok güzel güzel bir olur. ters köşe Evet, olur. çok Çok güzel güzel bir olur. ters köşe olur. Ama burada tabii daha farklı şeyler yaptık. Bir mantar pate yaptık. Üzerine soya ve deniz yosunu bazlı bir inci koyduk. İnci daha iyi anlatabilmek için havyar diyebilirim. Beluga havyarı gibi siyah Evet. inciler koyduk. 1,5-1 santim boyunda patates kruvasanlar koyduk etrafına. Yani alakasız, Patates kruvasanı. evet, 1 santim. evet, Anladım. şöyle
miniskül. Gerçekten. Santimi önemli miydi yoksa? Ee, Hani mi kruvasanı tamamen? 1 santim hayal edemiyorum Küçücük. yani. Küçücük. Ya orada da birazcık optik illüzyon olsun. Hani Tabii. kruvasan büyük olur ama yemeğin içinde küçük. Yemeğin içinde Evet. her şey küçük ama tabağın kendisi büyük Büyük, gibi bir şey kurguladık. Yetmedi. Yanına bir önce buharlanmış sonra 2 kere kızartılmış patates kızartması koyduk. Bir tane ekşi maya ekmek koyduk. Bir de yosun çorbası koyduk. Doyduk biz zaten. Tabii. Oburuz ya, orada doyduk. Buradaki genel söylemek istediğim şey de obur insanın yemeği her şeyi çorba yapmaktır. Hani Tabii. karıştıra karıştıra yer Doğru. gibi. Canım Tuğan'cığım. Şimdi dediğin gibi 4 parçadan oluşan bir albüm çıktı. Evet. Leyla, Yoramam Kendimi, Yerde Miyim ve Çocuk. Şimdi bana bunların hepsini anlatmanı istiyorum. Benim EP'min konsepti, bir önceki EP'mde de bir hikayesi vardı. Bu EP'mde biraz dünyaya dair bir insanın anladığı, algıladığı, iyi ya da kötü, etik ya da değil, öğrendiği şeylerin tamamen bireyselci bir yerden onu üzen noktalarını paylaşması. Leyla benim annemin ismi. Çocuk da çocuğa dair bir şey. Yani aslında anneden çocuğa gibi. Yani işte geçmişten günümüze benim yer yer haksızlığa uğradığımı düşündüğüm, yer yer başkasının haksızlığa uğradığını düşündüğüm konuları daha gündelik ve tiye alan bir yerden böyle paylaştığım şarkılar diyebilirim. Aslında yani ben anlattığım öykülerde hem böyle kısa film tadında oluyor hem visualizer yani görselleştirdiğim böyle videolarla hem hikayesini anlatıyorum hem de onların içinde insanlar kendilerinden ne çıkarabilirler ya da gizlediğim anlamları bulabilirler mi diye ona heyecanlanıyorum açıkçası. O da böyle alternatif pop tadında bir yeni 2 şarkımız daha çıktı ve yayında. Peki eserleri sen mi yazıyorsun? Kimler yazıyor, kimler besteliyor? Kliplere çok mu müdahale ediyorsun? Neler oluyor onu merak ediyorum. Yani şöyle aslında bu işin estetik tarafında ve müzik tarafında aslında baş tasarımcı sayılırım. Yani ben bestelerimin ve sözümü Endüstriyel kendim... tasarımı boşuna okumadım diyorsun. Aynen. Değil mi? Hem o hem de bestelerimi ve sözümü ben yazdığım için ben genelde şarkıları yazarken zaten görseli gelmeye başlıyor bana. Hani rengiyle falan her şeyle böyle Ne kadar ilginç. tam yazarken her şeyini hissediyorum. Ya da çok karanlık bir anımda böyle çok üzgün olduğum bir anda yazdığım şarkılarda bile o nereye gidecek ve nasıl açılacak falan o yolculuk gibi oluyor benim içimde. Genelde beste yapan insanlar birazcık böyle bir fikirleri oluyor bu konularda. Ben de böyle bir mood board çıkarıyorum. Yani bir bununla alakalı referans görsellerden oluşturduğum bir mood board çıkarıyorum. Tabii ki profesyonel bir ekiple Şimdi mood çalışıyorum. board'u da açıklayalım. Aslında şunu yapıyor Tuana, bir şarkı bestelediğinde sözleri de sen yazıyorsun değil Evet. mi? Sözünü, müziğini kendi hazırladığı bir eseri ortaya çıkartırken gözünün önünde klipte belli, belki giyeceği kıyafetin rengi belli. Zaten hepimize bir şey söylüyor şu anda. Diyor ki her şarkıda bir şey anlatıyorum ve bir şey bırakıyorum. Onu bir bulun diyor mesela. Ben olsam hemen bulup sosyal medyaya yazı veririm her şarkısının altına. Buldum deyip. Dolayısıyla da bir bütün, sanki böyle bir kocaman bir sanat eseri, yani bir resim yaratıyorsun gibi oluyor. Tıpkı senin tabakların ve hikayeleri gibi. İster istemez bir parçası bence. Yani bunları birbirinden ayrı yani profesyonel alanlar gibi kurgulamak da tabii ki mümkün. Ben aynı zamanda tasarım okudum için üniversitede. Tabii. Ortaokulda ben konservatuar okudum. Hep hayatım müzik oldu. Hatta üniversite dönemlerinde mimarlık fakültesi olduğu için ve ben hani 18 yaşından beri kendi ayakları üzerinde duran bir öğrenci olduğum için oradaki harçlığımı da müzikten kazanıyordum zaten. Hep enstrümanlar çaldım, hep sahneler aldım, hep jingle'lara, back vokallikler falan yapıyordum ama şu an artık kendi ismimle şarkılar ürettiğim ve onlar böyle çok şükürler olsun güzel karşılıklar bulduğu için ben de bunu bütünüyle ele almadan duramıyorum. Yani hep bir aklıma hem tasarım tarafında hem bunu nasıl daha iyi ifade ederim. Çünkü bence gerçekten söz ve beste yazarı, özellikle aynı kişi ise bu 2 kişi, onu nasıl dinleyiciye aktaracak konusunda en yetkili ve Tabii. en geçirgen kişi oluyor. Kesin. Yani o çok yekpare bir bağ yani. Tabii. Tabii Bütün. ki tek bir doğrudan bahsetmek tabii ki çok zor. Yani ben de hani yönetmen Ömer arkadaşım, o da çok yetenekli bir yönetmen. Ona danışıyorum, o bazen acayip fikirler getiriyor. Diyorum evet böyle de anlatabiliriz. Tabii ki bir fikir teğetüsü oluyor ama temel olarak benim fikirlerimden filizleniyor diyebilirim.